Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köksüz orkideleri nasıl kurtarabiliriz? Bu yöntemden bahsetmek istiyorum. Özellikle köksüz orkidelerinizi süngerde kolaylıkla köklendirebilirsiniz. Bu orkidemi süngerde nasıl köklendirdiğimi daha önce detaylı bir videoda anlatmıştım. Bu videoma ulaşmak istiyorsanız hemen üst köşeden tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugün özellikle sizlere süngerde kök çıkarmaya başlayan orkidemin sonraki aşamalarını da göstermek istedim. Çünkü bununla ilgili çok fazla soru gelmiş. Her zaman olduğu gibi yine sizlerle orkidelerimin bütün aşamalarını paylaşmaya çalışıyorum. Eğer orkideniz bu şekilde kök çıkarıyorsa kök çıkardıktan sonraki kök uzunluğu ne kadar olmalı, ne zaman saksıya almalı ve orkideyi bu şekilde süngerde besliyorsak hangi püf noktalara dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları da aşamalarıyla sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu orkidem hiç kökü yokken 4 tane kök ve 1 tane yeni yaprak çıkardı. Bu çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşti. Sizler de evinizde bulaşık süngeri ya da benim elimdeki gibi bir sünger ile orkidenizi köklendirebilirsiniz. Şimdi size bunun sonraki hallerini de göstermek istiyorum. Evet, orkidem kök çıkardıktan tam 10 hafta sonraki durumunu sizlere göstereceğim. Orkidemi süngerden yavaşça çıkarıyorum. Özellikle çıkarma aşamasında köklerin kırılmamasına dikkat edin. Çünkü kökler süngere yapışacaktır. Bakın gördüğünüz gibi kökler süngere yapışmış ve içine girmeye çalışıyor. Bu yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi sonuç gayet güzel. Orkidenin kökleri 10 hafta içerisinde gayet güzel büyüdüler. Bu da kök uzamasına, kök çıkarmasına süngerin çok fayda sağladığını da bize göstermiş oluyor. Bu aşamada nelere dikkat ettim? Diğer orkidelerden hiçbir farkı yok. Eğer süngerde orkide büyütüyorsanız diğer orkidelerde olduğu gibi bol ışık alan bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Ve bu orkideyi kesinlikle sürekli su vermiyoruz. Sizlere özellikle süngere sararken de dikkat etmeniz gereken püf noktaları da söyleyeyim. Orkideyi süngeri sararken gövde kısmının suya değmemesi gerekiyor. Bakın bir bardağa sadece bir parmak kalınlığında çok az su koyuyorum. Kesinlikle bardağa yarıya kadar ya da başına kadar su doldurmayın. Ve orkidenin gövde kısmını bu şekilde süngere sarıp sadece süngerin uç kısmının bakın suya değmesi gerekiyor. Uç kısmından zaten aldığı su orkidenin büyümesi için yeterli olacaktır. Ve aradan 18 hafta geçti. 18 hafta sonraki durumunu da göstermek istiyorum. Bakın kökleri giderek uzadı ve alttan artık gözüküyor. Küçük yaprak büyüdü ve yeni bir yaprak daha çıkardı. Hava kökleri de şu anda gayet güzel büyüdüler. Artık bu orkidemizi aslında ekme zamanı geldi. Fakat şimdi sizlere ben orkidemin son halini göstereyim. Bakın görüyorsunuz kökler gayet güzel büyüdüler ve giderek uzadılar. Bu aşamada tabii dikkat etmeniz gerekiyor. Çıkarmadan önce eğer süngeriniz çok kuruysa mutlaka süngeri iyice ıslatın ve direkt kökleri çekerek çıkarmayın ki kökler kopmasın. Sadece çok küçük dokunuşlar ile hassas bir şekilde kökleri içinden çıkarmaya çalışın. Evet, gördüğünüz gibi kökler artık yeterli uzunluğa geldiler ve şu anda bu orkidemizi biz normal bir saksıya ekebiliriz. Fakat ben birkaç gün daha hava köklerinin gelişmesi için normal sadece süngersiz, artık süngeri sarmayacağım. Çünkü bu aşamadan sonra süngeri sararsam giderek artık kökler süngeri saracaktır. Tıpkı saksı içerisindeki toprakta olduğu gibi etrafına sararak büyümeye başlayacaktır. Toprağa ekmek istediğim için orkidemi normal sadece bir bardağa çok az su koyup birkaç gün bekletmek istiyorum. Bu aşamadan sonra hemen ekebilirsiniz.
Fakat benim vaktim olmadığı için ben 2 hafta beklettim ve bu aşamada hava kökleri çok güzel büyüdü. Bir yaprağında sararma oldu. Bu gayet normal çünkü orkidenin hiç kökü yoktu ve bu aşamada hep yapraklardan gücünü aldı. Zaten ilk çıkan yapraklar her zaman alttan sararmaya başlar. Bu gayet normaldir. Bu durum endişelenecek bir durum değil. Bakın hava köklerini görüyorsunuz, çok güzel büyüdüler ve artık orkidemi ekebilirim. Kökler özellikle istediğim boyuta geldiler. Hiç kökü olmayan bir orkide kök çıkarmaya başladıktan sonra ne zaman saksıya ekebiliriz? Bunu da özellikle anlatmak istiyorum. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Bir orkidenin normal bir saksıya ekilebilmesi için en az 4 ya da 5 tane kökünün olması gerekiyor. Ve her bir kökün uzunluğu en az 5 santim olmalı. Eğer 5 santim uzunluğunda değilse kökleriniz ekmeyin. Çünkü orkidelerinizin hayata tutunması çok daha zor olur. Mutlaka her bir kökün uzunluğunun 5 santim ve en az 4 ya da 5 tane kökünün olması gerekiyor. Evet, şimdi özellikle bakın çiçek dalı vardı ve bu çiçek dalı uçtan kurumaya başladı. Sadece uç kısmından kesiyorum. Ve şimdi bu orkidemi normal bir saksıya ekeceğim. İlk olarak bir saksı seçtim. Bu saksının mutlaka şeffaf ve altının delikli olması gerekiyor. Orkideler için bu en ideal saksıdır. Ve altına drenaj oluşturabilmesi için kil bilyesi koyuyorum. Sizler de kil bilyesi koyabilirsiniz. Genelde ektiğim bütün orkidelerim için taban kısmına mutlaka kil bilyesi koyuyorum. Evet, üzerine bakın bu kadar yeterli. Daha fazla koymayacağım. Sadece drenajı oluşturacak. Böylelikle kökler uzadıkça çürümesini de engellemiş olacaktır. Üzerine orkide toprağı koyuyorum. Orkide toprağı olarak ben özellikle Hindistan cevizi kabuğundan oluşan toprağı tercih ediyorum. Bunun çam kabuğuna göre su tutma kapasitesinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü çam kabuğu çok daha çabuk kuruyabiliyor. Fakat eğer Hindistan cevizi kabuğundan oluşan bir karışım varsa bu daha da nemli tutuyor. Ve orkidemizin kökleri küçük olduğu için yosun kullanacağım. Sizler de yosun kullanabilirsiniz. Özellikle gövde kısmına yosunu sararak orkidenin yeni kökler çıkarmasını da kolaylaştırmış olacağız. Bakın görüyorsunuz, elimdeki yosun benim normal bir yosun. Fakat sizler sphagnum yosunu da kullanabilirsiniz. Ve özellikle ekim yaparken mutlaka köklerinin kenara gelmesine dikkat edin ki su vermek için mutlaka orkidenin köklerini görmemiz gerekiyor. Ve yosunu da en orta kısmına koyuyorum. En orta kısmına koymamın nedeni ise orkidenin daha hızlı kök verebilmesi için. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Kenarlarına da toprak ekleyerek bir sıra yosun ve bir sırada toprak koyarak orkidemin daha hızlı bir şekilde büyümesine yardımcı olacağım. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, bakın biraz toprak koyduktan sonra orta kısmını özellikle desteklemesi için yine yosun koyuyorum. Şimdi özellikle bakın kök kısmını görüyorsunuz. Kökleri saksının dışından görecek şekilde koydum. Ve şimdi bakın özellikle gövde kısmına yakın kısımlara da yine yosun koyuyorum. Böylelikle gövde kısmından biliyorsunuz ki kökler genelde daha hızlı çıkıyor. Böylelikle gövde kısmından da sürekli yumuşak ve nemli tutarak orkidemizin köklenmesini sağlayacaktır. En üstte de yine toprağı koyuyorum. Böylelikle yosunun hızlı kurumasını da engelleyecektir. Evet, gördüğünüz gibi artık saksıma bütün toprak karışımlarımı ekledim ve hafif bastırarak orkidemi şu anda oturtuyorum. Orkidemiz artık bakın görüyorsunuz hazır. Hem kil bilyesi hem Hindistan cevizi kabuğu hem de yosun koyarak orkidemin bu şekilde uygun ortamı sağlamış oldum. Böylelikle daha hızlı gelişecektir orkidemiz. Evet, sizler de köksüz orkidelerinizi bu yöntem ile kurtarabilirsiniz. Artık köksüz orkideleri kurtarmak mümkün ve özellikle ekim yaptıktan sonra mutlaka bol ışık alan bir yere koymayı unutmayın. Eğer orkidenizin gövde kısmı sallanıyorsa daha kökleri küçük olduğu için bir çubuk ile bunu destekleyebilirsiniz. Orkidenizi 2 haftada bir sıvı bitki besinleri vermeyi unutmayın. Böylelikle çok daha hızlı gelişimi olacaktır.
Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu faydalı buluyorsanız eğer hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapmayı unutmayın. Yorumlarınıza elimden geldiğince geri dönmeye çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.